Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Helios videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Ahmet var. Ahmet'le birlikte net bir şekilde size fırını mı yükseltmemiz gerekiyor yoksa Helios'a mı gitmemiz gerekiyor? Bunun mantığını anlatacağız arkadaşlar. Umarım kafa karıştırmayız ve net bir şekilde anlatırız. Aklınıza takılan bir soru olursa da yorumlara ya da Telegram kanalına ya da Discord kanalına yazabilirsiniz. Hepsinin linki videonun açıklamalarında mevcut. Şimdiden izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, hoşunuza gitmiyorsa da dislike atmayı unutmayalım. Henüz kanala abone değilsek de abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 10 tane askeri birimimiz var. Daha sonra da Helios yani 11. birimimiz açılıyor. Bir de ateş kristali seviyemiz var. Şimdi bunların mantığıyla anlatayım. İlk önce şöyle ateş kristali seviyesine geldiğimizde FC 10'a kadar var. Şu an FC 8'e göre anlatacağım. Aradaki farkı zaten çok açılmıyor. Onu şey yaparsınız. FC 1'e, FC 2, FC 3 yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi saldırı, savunma, işte sağlık ve öldürücülük bunlar artış sağlıyor. FC 3'e geldiğimizde ise ilk yeteneğimiz açılıyor. FC 5'e geldiğimizde açılan yeteneğimiz güçleniyor. FC 8'e geldiğimizde yeni bir yetenek açılıyor. FC 10'a geldiğimizde ise bu yetenek güçleniyor. Tamamen bu şekilde gidiyor. Siz FC 8'e ulaştığınızda sizin piyade için söylüyorum 15 saldırınız, 23 savunmanız, 23 sağlığınız, 15 öldürücülüğünüz oluyor. Bizim size tavsiye ettiğimiz şey kesinlikle FC 8'e gitmeniz. Bunu şimdi mantığıyla anlatacağım. Özellikle bu video tamamen düşük yatırımlı oyunculara ya da hiç para yatırman oyunculara hitap ediyor. Onu öncelikle söyleyeyim. Balinalar ya da Megalodon hesaplar için çekmeyeceğim. Zaten onlar tüm Helios'ları açmak zorundalar. Şimdi FC 8'e geldiğimizde arkadaşlar 15 saldırı dediğim gibi işte 23 savunma, 23 sağlık ve 15 öldürücülük dedim. FC 5'e geldiğinizde zaten Savaş Akademisi açılıyor. FC 5 olmanız gerekiyor. Bu senaryoda 14, 20, 20, 13 alıyorsunuz. Bir piyadeyi Helios'a taşıdığınızda, Helios yaptığınızda arkadaşlar size 3 tane saldırı veriyor. Yan taraftaki savunma, sağlık ve öldürücülükten 2 tane ekleniyor. Yani bu 14, 16 saldırı oluyor. Pardon 14, 17 saldırı oluyor. 15 yerine 17'ye çıkmış oluyor. 20 savunma, 22 savunmaya çıkıyor. Yani savunmada düşük kalıyor. Sağlık 20 iken 22'ye çıkıyor. Öldürücülük ise 13 iken 15'e çıkıyor. Yani Helios'a çıktığınız takdirde piyade için söylüyorum sadece bir tane saldırınız yükseliyor ama savunma kısmınız ve sağlık kısmınız azalıyor. O yüzden kesinlikle FC 8 çok daha yüksek stat sağlar ve ulaşması daha yüksektir arkadaşlar. Bu senaryoda FC 8'e ulaştığınızda ve daha sonra Helios'u açtığınızda ise 18 saldırınız olacak. 25 savunmanız, 25 sağlığınız, 17 ise öldürücülüğünüz olacak. Bu piyade için geçerli. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Not alabilirsiniz. Tek tek söyledim zaten. Şimdi isterseniz mızrakçıya geçelim. Mızrakçının Helios'unu açmadan 23 saldırı, 17 savunma, 15 sağlık ve 22 öldürücülüğümüz mevcut. FC 5'te bırakırsak gördüğünüz gibi 20, 15, 14 ve 19 alıyoruz. Bunu Helios'a yükseltirsek FC 5 iken FC 8 yapmazsak her birinden ikişer tane ekleniyor mızrakçıda. Piyade gibi 3 eklenmiyor arkadaşlar. Yani 22 saldırı olacak. Burada 23 saldırı var. 15'ten 17'ye çıkacak. Aynı. 14'ten 16'ya çıkacak. Mızrakçının sağlığı bir artacak ama hiçbir işimize yaramıyor. Öldürücülük ise 19'dan 21'e çıkacak ama burada FC 8'de 22 veriyor. Her türlü FC 8 çok çok daha iyi. Şimdi nişancıya geliyorum. Nişancıda ise arkadaşlar bu 2 artıyor saldırı. Savunma ve sağlık 3 artıyor. Öldürücülük ise 2 artıyor. FC 5'te 21, 14, 14, 20 iken Helios yaparsanız bu 23'e çıkacak. Saldırısı FC 8'in daha yüksek. Bu ikisi 14. Toplam 17'ye çıkıyor. 16, 15'ten çok daha yüksek. Bayağı iyi oluyor. Öldürücülük 20'den 22'ye çıkacak ama 23 FC 8 veriyor.
O yüzden arkadaşlar 24 ve 23 yani bizim için saldırı ve öldürücülük nişancıda kesinlikle çok çok daha iyi olduğu için FC8 büyüktür Helios diyebilirim. Bunu zaten buradaki oranlardan ve statlardan çok rahat görebilirsiniz. Ana amacım size zaten bunları göstermek arkadaşlar. Hani neye bastığınızda karşında ne alacağınızı görün, ona göre basın ve yükseltin. Kesinlikle karar sizin. Oyunu anlatırken şunu yapın bunu yapın deyip size düz bilgiler ve basit bilgiler vermek istemiyorum. Biraz detaya giriyorum. Umarım kafanız karışmıyordur ama anlayacağınız şekilde anlatmak benim için de sizler için de çok iyi. Umarım anlayışlı oluyordur. Ne diyorum ben ya? Neyse. Ahmet, anlatabildim mi? Bir de anlatın abi, ben bir şeye ekleyeyim. Bir de FC5'ten 8'e giderken e, çok bir zorlanma yaşamayacaksınız büyük ihtimal. Biraz zaman ihtiyacınız olacak sadece. Ancak Helios'un bir tanesini açmak için bile çok fazla maliyetiniz çıkacak. Ve bu maliyet FC8'e hani giderseniz çok daha güçlü bir hesap olursunuz. Çünkü Helios'un FC5 Helios gerçekten uzun bir süreç. Yani free to play bir oyuncu için söylüyorum. Hem zamanınızı alır hem istatistiğinizde, yani Word değil. Açıkçası FC8 çok daha Word kaçıyor. Ancak 8'den 10'a giderken onu söyleyeceğiz. Çok daha Helios Word'e geçecek. Onu zaten birazdan anlatacağız. O zaman şöyle diyelim Ahmet. Teşekkür ederim onu eklediğin için. FC8'in gidiş maliyeti zaten kanalımızda Ateş Kristali rehberi var arkadaşlar. O yüzden FC kısmına çok girmeyeceğim. Helios'un dışına çıkmak istemiyorum. FC8 kesinlikle çok daha az maliyetli bizim için. Şimdi Savaş Akademisi'ne gelelim. Ahmet, şunu bilmiyorum. Helios açabilmek için Savaş Akademisi'nin kaç olması gerekiyor? Şurada yazıyordur. 5 olması gerekiyormuş. 5 olması lazım. Evet. Savaş Akademisi'ni FC 5'e çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar öncelikle. İkinci olarak şimdi buraya geldiğinizde zaten ilk piyade üstünden gidiyorsunuz. Burada çok fazla hızlandırma, çelik ve ateş kristali istiyor. Sadece bu Helios piyadesini açmak, yani son kısma geldiğinizde 1 milyon çeliğiniz, 2236 tane toz ve çok fazla işte kaynak ve hızlandırma isteyecek. Şu an benden istediği hızlandırma bu hesaptaki araştırma hızına göre 58 gün diyor arkadaşlar. Aradaki farkı zaten göreceksiniz. İnanılmaz maliyetli. Size şimdi çok daha detaylı bir şey göstereyim. Şuradan tekinin maliyetini göstereyim. Bir tane T11 askerin ateş kristali parçası maliyeti 13.421 toza ihtiyacınız var. 3.974.000 çeliğe, yani toplam 10.324 ateş kristaline ihtiyacınız olacak. Yandaki hızlandırmalar ve kaynağı saymıyorum. Onu zaten her seviye bastığınızda ne kadar istediğini göreceksiniz. 3 tane T11 yani Helios asker açmanın maliyeti 40.263 ateş kristali parçası, 12 milyona yakın bir çelik, toplamda 31 bine yakın bir ateş kristaline ihtiyacınız var. Bu ekstra araştırmalar 1 veya ekstra araştırmalar 3'te burada gösterdiği şunlar arkadaşlar: 1, 2 ve 3 olarak. Onlar zaten düşük yatırımlı bir oyuncu hiçbir zaman yükseltmeyeceği ve yükseltemeyeceği için o kısma girmiyorum. Düşük yatırımlı oyunculara kesinlikle tavsiyem şu: buradan çevirme muhabbeti var. Ateş kristaline e, sıfırlamaya 2.28 200 tane çevirebiliyorsunuz arkadaşlar toplam. Mesela bende 154 olduğu için sınır var. Ateş kristalinizi hiçbir zaman Helios için çevirmeyin. Ateş kristali FC8'e gitmek için lazım olacak. Ama çeliği çevirebilirsiniz. İşte günde 20 tane 100K çelik çevirebiliyorsunuz. Burada da şöyle göstereyim. 5K çeliğe bir tane veriyor. Hemen şöyle 20 tane çevirip buradan 20 tane çeliğimizi alalım. Bunu ne zamana kadar yapacağız? Düşük yatırımlı oyuncular için söylüyorum. Şu an bu hesapta 6 milyon çelik var. Arkadaşlar her zaman çantanızda 2 milyonun üstünde çelik tutun. Onun dışında gelenlerin hepsini çevirebilirsiniz. Bakın, 2 milyon çelik her zaman cebinizde olsun. Onun dışında ufak ufak çevirin. Peki ufak ufak çevirdiklerinizi ne yapacaksınız? Etkinliklerde basacaksınız. Nasıl basacaksınız? Kesinlikle düşük yatırımlı bir oyuncu nişancıya ya da mızrakçıya gitmesin. Benim önceliğim her zaman şu. Helios için söylüyorum. Öncelik piyade, olmazsa olmaz. İkinci olarak mızrakçı değil, kesinlikle nişancı. Çünkü nişancının Helios'ları çok daha yüksek şey veriyor. Mızrakçıda 2-2-2-2 oranlar artarken nişancıda 2-3-3-2 olarak arttığı için kesinlikle nişancı büyüktür. Bence mızrakçı. Her neyse.
Peki buraya geldiğimizde nasıl basacağız? İlk olarak zaten yükseltmemiz gereken bu arkadaşlar. Birlik ve konuşlandırma kapasitesi. İkinci olarak yükselteceğimiz piyade öldürücülüğü asla değil. Buradan yükseltecekseniz piyade sağlığını yükseltin. %3 %3 istatistik alıyorsunuz. Daha sonra buradan piyade savunmasını alın. Yukarıdan çünkü piyade saldırısı ve öldürücülük verirken aşağıda sağlık ve savunma veriyor. Burada ne veriyordu? Burada da seferberlik kapasitesi veriyor. İlerleyen aşamalarda buraya da gelebilirsiniz. Ama ilk yükselteceğiniz ikisi kesinlikle bunlar. Yani alt taraf. Nişancı ve mızrakçı için de tam tersi arkadaşlar. Burada işte sağlık veriyorsa siz buradan öldürücülük ve saldırıya gitmeniz gerekiyor. Aynı şekilde nişancı için de öyle geçerli. Dediğim gibi 2 milyon çeliğin aşağısına düşmeden ufak ufak bunları yükseltebilirsiniz. FC 8 olduktan sonra FC10'un maliyetleri inanılmaz bir şekilde artıyor. FC 8 olduktan sonra biraz da ateş kristali çevirip zaten bayağı ilerlemiş olacaksınız. Belli bir aşamaya gelmiş olacaksınız. Sonra gidip Helios piyadesini alıp ondan sonra FC10'a doğru gidebilirsiniz. Bu benim size tavsiyem. Hani istediğiniz gibi tabii ki yapın. Ben oynasaydım, bu hesabı geliştirseydim o şekilde yapardım diyeceğim. Ahmet senin bu konuda bir tavsiyen varsa lütfen sen de söyle. Evet abi, çok iyi anlattın. Zaten dediğin gibi FC 5 iken çok yüksek maliyetler verip Helios'a gitmek mantıksız kalırken FC 8'den 10'a çıkmak aşırı çok maliyetli olduğu için Helios daha makul kaçıyor bize. O yüzden free to play oyuncular Helios'a yönelmeli. Bir de hızlandırma ile bilgi vereceğim. Helios piyadesi burada bastığımızda 58 gün gösteriyor. Ortalama o 12 kademeden oluşan araştırmalarımız var ya bizim orada Çağrı. Evet bunlar. O, evet. O 3 tane 12, e, bir tane Helios'un 1,5 Helios kadar hızlandırma yiyecek toplamda. Yani 100 gün falan da onlar yiyor. Onu söylemiş olayım. Ya baksana zaten şu Alev Legion'un ilkini basarken ilk seviyede 18 saat 19 saat istiyor. Yani ilk seviyede Tabii. bir güne yakın Aha. istiyorsa dediğin gibi 1,5 Helios günü yani 100 günden fazla istiyormuş herhalde 88-90 güne kadar çıkıyor bu yanılmıyorsam. Tabii toplam 150 günden fazla maliyet çıkıyor o üçü için sadece. Teşekkürler. Ee, Balina ve Megalodon arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Hani düşük yatırımlı oyunculara yönelik dedim ama zaten bir Helios'ları açtıktan sonra şu üçünü geliştireceklerse sırasıyla ilk olarak Helios piyadesi tedavisi, ikinci olarak Helios piyadesi eğitimi, en sonda ise ilk yardım tedavi süresi düşüşünü şey yapabilirler. Yükseltebilirler. Aynen. Kaynak miktarını azaltır. Tam bir, Tabii tabii. 2, Süre azaltma en 3. son. Süre azaltmayı en sona bırakıyoruz. Aynen öyle. Önce öncelikle maliyetleri alıyoruz. Bir baktım da yanlış söyleyeyim diye. Yukarıdan aşağıya doğru inecekler yani. Bu Tabii hepsi ikisinin de için maliyeti. geçerli. Şurada bakalım. Burada da aldığınız total istatistikler zaten görünüyor. Onun dışında çok söyleyeceğim bir şey yok ama bu konuyla alakalı çok soru geliyordu ve biz bunun videosunu yanılmıyorsam bir 8, 9 ya da 10 ay önce falan çekmiştik. O yüzden çok tartışma olsun istemiyordum. Hani çok da eski videoydu. Bunu güncellemek gerekiyordu. Videoyu çok uzatmayacağım. 10-15 dakikalık bir video yeterli. Videoyu eyaletinizdeki arkadaşlarla, ittifaktaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Bana çok büyük faydası olmuş olur. Helios'la ya da FC ile alakalı atladığımız bir şey yok herhalde. FC ile alakalı da ateş kristalleriyle toplam ne kadar işte ateş kristali ne kadar hızlandırma gerektiğine dair çok detaylı bir videomuz var. Ateş Kristali White House Survival yazarsanız zaten muhtemelen o video karşınıza çıkacak. Bu videonun altına da yine açıklamalarını o videoyu da eklerim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Sizin farklı bir düşünceniz varsa arkadaşlar bu konuyla alakalı lütfen yorumlara yazın. Yani herkesin fikrine saygımız sonsuz. Belki bizim atladığımız, kaçırdığımız, düşünmediğimiz bir şey vardır. Araştırın, araştırmaya devam edin. Ben de sürekli videolar çekiyorum ama her videodan önce ders çalışır gibi çalışıyorum. Doğru bilgi verebilmek adına. Umarım faydalı oluyordur diyeyim. Ahmetçim sen de verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. Evet, sağ ol abi. Bir ekleme yapmak istiyorum ben. Lütfen tabii. Şöyle bir şey var, şimdi bazı oyuncular da soracaktır. 60-40 oynuyoruz şimdi, en popüler oranımız. Evet. Oyuncular diyecektir ki TR'den sonra mızrakçıya gitmek mantıklı mı? Biz size burada bütün istatistikleri verdik. Nişancı'da +3 gelen, Helios'la birlikte gelen özellik var. Mızrakçı'da bu.
ikiye düşüyor. Hepsi 2. Bireysel savaşlarınız için verimli olmayacak. Ama yani illa da ben şatoda ana birliklerle içeride durmak istiyorum diyorsanız tabii o size kalmış bir şey. Sizin kararınız. Bu bizim size tavsiyemizdir. Piyade, nişancı, en sona mızrakçıyı bırakmak. Kesinlikle. Bilginiz olsun. Ya bu dediği gibi Ahmet'in her hesaba göre değişkenlik gösteren bir durum. Biz genel olarak istatistikler yani matematiksel olarak konuştuk. Tamamen sizin hesabınıza, istatistiklerinize bağlı bir durum arkadaşlar. Mesela bizde Serhat piyadeden önce nişancıyı açmıştı. Kendi oynayış tarzına göre değişkenlik gösteriyor. Buna yanlış diyemeyiz. Herkesin farklı bir oyundan keyif almaya da oynama şekli var diyebilirim. Şu tabloyu da göstereyim arkadaşlar. Belki işinize yarar. Ne zaman ne istiyor? Şu bir dediği şu ilki. İşte kaç tane toplam ateş kristalü parçası istediği 1, 2, 3, 4, 5 diye. Bunun da SS'ini alıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İşte ikiler şu yukarıdaki ikisi son seviyeye kadar 8'e kadar ne istiyor? 3 şu ortadaki zaten şöyle 12'ye kadar ne istiyor? Dörtler de yukarı ve aşağılar toplam ne istiyor? En son 5'e geçtiğinizde ya aşama aşama kademe kademe ne isteyeceğini görmek istiyorsanız da bunu kullanabilirsiniz. Altta totalde zaten yazıyor arkadaşlar. Bunu da SS alabilirsiniz ya da bir önceki görselde. Dediğim gibi umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz şeyleri lütfen sorun. Ben de elimden geldiğince cevaplayayım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.